Dostlar, selamun aleyküm, hoş geldiniz. Burası Kapadokya değil, burası kralların, efsanelerin ve tüf kayalara oyulmuş 3000 yıllık bir medeniyetin izlerinin olduğu Frig Vadisi. Evet, bugün Afyonkarahisar'ın gizemli köyü Ayazini'deyiz. Bugün rotamız Frigya'nın kalbi. Hititlerden Frinkslere, Romalılardan Bizanslılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kadim coğrafya. Burayı asıl özel kılan ise tarihin tozlu sayfalarında kalmamış olması. Köylülerin hala bu antik mağaraların yanı başında, hatta içlerinde yaşamlarını sürdürüyor olması. Yerel halkın Frig Vadisi olarak da adlandırdığı bu efsaneler diyarında görkemli kaya kiliselerini, anıt mezarlarını ve tarihin ilk apartmanlarından biri sayılan çok katlı yerleşim yeri olan Avdalas Kalesi'ni keşfedeceğiz. Hazırsanız zamanın durduğu bu topraklarda bir yolculuğa çıkalım. Dostlar, Frigya bölgesi, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir sınırları arasında uzanan devasa bir coğrafya. Burayı özel kılan en önemli özel ise tüf kayalardan oluşan kendine has jeolojik yapısı. Bu kayaların yumuşak dokusu, tarih boyunca insanların onları birer sanat eserine veya barınağa dönüştürmesini kolaylaştırmış. Vadinin derinliklerine indiğimizde, tarihin M.E. 8. yüzyıla, yani Friglerin efsanevi başkenti Gordion'a kadar uzandığını görüyoruz. Hititlerden Romalılara, Bizanslılardan Friglere kadar pek çok medeniyet bu topraklarda iz bırakmış. Ve tabii ki o meşhur eşek kulaklı Midas hikayesiyle tanıdığımız Kral Midas. Bu topraklar sadece taşın değil, mitolojinin ve efsanelerin de vatanı olmuş. Bizans kaya mezarları özellikle geç Roma, Bizans döneminde, milattan sonra 4-11. yüzyıl, kayalara oyularak yapılan mezar yapılarıdır. Bu kaya oyukları yalnızca barınma amacıyla değil, geç Roma ve Bizans dönemlerinde mezar odalarına dönüştürülerek kullanılmıştır. Mezarlar doğal kaya kütlesinin içine oyulmuş olup dışarıdan bakıldığında kimi zaman bir ev veya küçük bir şapeli andırır. Bizans kaya mezarları genellikle tek odalıdır ve kayanın içine açılmış gömü sekmeleri bulunur. Süslemeden çok sadeliğin ön planda olduğu bu yapılarda duvarlarda zaman zaman haç işaretleri ve erken Hristiyanlığa ait basit semboller görülür. Bu mezarlarda bağımsız lahit formu yoktur. Bunun yerine kayanın içi doğrudan şekillendirilmiştir. Mezarların büyük bir bölümü kaya kiliseleri ve manastırların hemen yanında yer alır. Bu durum özellikle rahipler ve din insanları için kullanıldıklarını düşündürmektedir. Frig Vadisi'nde, Ayazini'de, Frigler döneminde oyulmuş kaya mekanlarının Bizans döneminde mezar veya şapel olarak yeniden kullanıldığı görülür. Bu da bize şunu gösterir. Burası yüzyıllar boyunca hiç terk edilmemiş, yaşam ve ölümün iç içe geçtiği bir coğrafyadır. Ayazini'ndeki en önemli yapılardan biri olan Aslanlı Mezar, yüksekte kayaya oyulmuş ve detaylı oymalarla süslenmiş bir yapıya sahiptir. Aslan figürleri gücü ve ihtişamı simgeler. Mezarın ön yüzünde üçgen alınlık kısmında ve çevresinde dikkat çekici oymalar bulunur.
Bu mezarların bazılarında dönemin inançlarını ve yaşam tarzını yansıtan detaylar da görülebilir. Ayazi'nindeki bu mezar genellikle geç Frig veya Roma dönemlerine tarihlendirilir. Mezarın girişinin iki yanında koruyucu apotropaik amaçla yapılmış iki aslan kabartması bulunur. Frig kültüründe aslan ana tanrıça Kibele'nin simgesidir ve mezarın kutsallığını koruduğuna inanılır. Yapı bir tapınak cephesi şeklinde tasarlanmıştır. Üçgen alınlık ve başlıkları gibi detaylar mezara bir anıt veya tapınak havası katar. İçerisinde ise genellikle ölen kişinin ve ailesinin konulması için hazırlanmış sekiler yani klineler bulunur. Ayazi'de kayalar sadece yan yana değil, dikey eksende de oyulmuştur. Bu yapılar, bugün kullandığımız apartman mantığının binlerce yıl önceki örneğidir. Kayaların alt katları genellikle günlük işler için ahır, depo, kiler kullanılırken, üst katlar oturma adaları ve yatak odaları olarak tasarlanmıştır. Katlar arasındaki geçişler bazen kaya içine oyulmuş dar basamaklarla, bazen de ahşap merdivenlerin takıldığı deliklerden sağlandığı anlaşılmaktadır. Kayaların içinde geniş salonlar, mutfak nişleri ve aydınlatma için kullanılan kandil yuvaları hala net bir şekilde görülebilir. Ayazini, jeolojik olarak Kapadokya ile aynı kaderi paylaşır. Yaklaşık 60 milyon yıl önce bölgedeki volkanik dağların, Erciyes ve Hasan Dağı'nın uzantısı olan volkanik hat, püskürttüğü tüf ve bazalt tabakalarının milyonlarca yıl boyunca rüzgar ve sel sularıyla aşınması sonucu oluşmuştur. Ayazini köyünün sokaklarını ve genel görünümünü izlerken, birazdan buranın en dikkat çeken özel bir yapısını, yani tarihin belki de ilk apartmanını görmeye gideceğiz. Evet, sizleri günümüzden 3000 yıl öncesine, tarihin ilk rezidansına götürüyorum dostlar. Burası Avdalas Kalesi. Az önce konuştuğumuz dikey mimarinin ve antik apartman mantığının en somut ve devasa hali tam olarak burasıdır. Afyon'un Kapadokya'sı diye biliniyor bu bölge dostlar. Buradaki peri bacaları Kapadokya'dakilere göre daha kaba ve vahşi bir görünüme sahiptir. Bazıları şapkalı, bazıları ise devasa sütunlar halindedir.
Avdalas Kalesi, Ayazini Köyü yakınlarında devasa bir Türk kaya kütlesinin içine oyulmuş çok katlı bir yerleşim yeri olup, buranın dikkat çeken bilgileri şunlardır. Tarihi M.Ö. 8. yüzyıla, Frig dönemine kadar uzanır ancak Bizans döneminde eklemeler yapılarak bugünkü halini almıştır. Burası sadece bir savunma kalesi değil, yüzlerce insanın bir arada yaşadığı dev bir kaya apartman kompleksidir. Halk arasında 10 katlı apartman olarak bilinir. Kalenin dış cephesindeki pencereler de hiyerarşik bir şekilde dizilmiştir. Kalenin içinde yerin altına doğru yaklaşık 30 derecelik açıyla inen bir tünel vardır. Yaklaşık 30 metresi açık, sonrası kapalı. Sizce bu tünel bir gizli kaçış yolu mu yoksa kuşatma sırasında su çekmek için kullanılan bir dehliz mi? Bölgede nadir rastlanan bir detay da kayaya oyulmuş alaturka tarzı tuvalettir. Atıkların kaya dışına tahliye edildiği bu sistem, o dönemdeki mühendislik zekasını anlatmak için müthiş bir detaydır. Yapının yaşam alanları özellikle güneye bakacak şekilde oyulmuştur. Bu, kışın ısınmak ve gün ışığından maksimum faydalanmak için yapılmış antik bir pasif güneş enerjisi tasarımıdır. Kalenin zemininde yağmur sularını toplamak için devasa sarnıçlar bulunur. Odaların içinde eşya koymak için oyulmuş raflar, niş ve gece aydınlatması için kandillerin konulduğu küçük delikler vardır. Bugün Avdalas Kalesi'ne baktığınızda sadece taş görmezsiniz. Bu kayalarda nöbet tutan askerlerin gölgesi, sığınan insanların korkusu ve asırlar boyunca susmayan bir direniş vardır. Ve Avdalas hala ayakta arkadaşlar. Yolunuz buraya düşerse buraları da görün dostlar. Sağlıcakla kalın.